Kaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Ben 2 tane kızımı arıyorum. Benim 2 tane kızım kayıp. Arıyorum tarıyorum hiçbir yerde bulamıyorum Aslı Hanım. Aslı Hanım'a başvur dediler. Bakın bulduk dediler. Ben sana güveniyorum Aslı Hanım. Kızlarımı bul benim ne olur Aslı Hanım. Görüşürüz inşallah. Çağırırsın inşallah Aslı Hanım. Aslı Hanım. Sevgili izleyiciler, hissettiğimiz bazı duyguları anlatırken kelimeler kifayetsiz kalabilir. Bana göre evlat sevgisi de bunlardan bir tanesi. Ekranları başında evladı olan pek çok anne benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Şimdi sizleri evladını arayan Gülistan Hanım'la tanıştıracağım. Çocuklarımı istiyorum Aslı Hanım. Size geldim. Dayanacak bir yer arıyorum. Evlatlarımı istiyorum ne olur. Bakın o kesinlikle bana annelik yapmadı. Ne bana ne kız kardeşime. Ben evlatlarım olmazsa bir hiçim hiç. Kızlarınız gelsin ve size baksın istiyorsunuz galiba. Ben onlara bakarım. Bakarım sonuna kadar bakarım. Nedir ki kalkarım. Niye titriyorsun bu kadar? Babama kardeşlerime yaptıklarından dolayı sürekli aklıma onlar geliyor. Üzülüyorum. Annemin burada olduğunu bilmek bile benim içimi titretiyor. Gerçekten. Neler yaşadın ki sen bu kadar korkuyorsun, bu kadar tedirginsin. Neslihan'ım kurban olurum ne olur gel annem be. Ne olur annem duy sesimi annem ne olur. Al kardeş ağzını da yavrumu da gel ne olur çocuğum. İyi misiniz? İyi değilim Aslı Gülistan Hanım. Hanım Çocuklarımı nerede? istiyorum Aslı Hanım. Size geldim. Dayanacak bir yer arıyorum. Evlatlarımı Sakin istiyorum olun, ne olur. sakin olun. Evlatlarınız hayatta ve ölümden başka da her şeyin çaresi var, değil mi? Allah'ım Rabbim onları bana versin. Ben evlatsız ne yaparım? Nasıl yaşarım onlar olmadan? Sakin Nasıl olun. Bir yaşarım? konuşalım, bir anlatın bana lütfen. Tamam, bir yaslanın arkanıza. Ah, Derin bir nefes alın. Ben başvuru videonuzu izledim, biraz hikayenizi biliyorum ama izleyicilerimizin bilmesi için programımıza neden başvurdunuz, kimden şans istiyorsunuz bir anlatır mısınız? 2 tane kızım kayıp. Bir de Neslihan'ım, bir Ayten. Gittiler. Yok. Ortalarda yoklar. Nasıl oldu, ne zaman kayboldular? 1,5 sene falan oluyor kaybolalı. 1,5 yıldır hiç görmüyor 1,5 musunuz? yıldır hiç görmüyorum. Hiç haber almıyor musunuz? Yok gittim birkaç tane arkadaşla kollarına yapıştım. Nerededir benim kızlarım, nerededir dedim. Bilmiyoruz dediler, yetmedi. Bir de bilmiyorlarmış ama bilseler bile bana söylemezlermiş. Ben ne yaptım onlara da bana söylemiyorlar. Size böyle mi söylediler? Aynen böyle söylediler. Tamam hatalarım olabilir. Hangi insanın hatası yok? Ben de bir anne olarak hata yapmış olabilirim. Ama onları ben doğurdum, onlar benim çocuğum. Ben evlatlarım olmazsa bir hiçim, hiç. Peki polise falan gittiniz mi? Gittim. Ne olacak? Ne dediler? 18'ini geçmişmiş. Aramazlarmış, sormazlarmış çünkü kanunen hakkım yokmuş. Tamam ama kayboldu, ulaşamıyorum onlara falan diye başvuruda bulundunuz. Dedim. Yani Hiçbir sonuç yok, alamadınız. hiçbir sonuç alamadım neticesinde. Peki bir kavga üzerine mi gittiler, bir tartışma mı yaşadınız, bir olay mı oldu? Ya şimdi biz küçücük bir ev denirse oraya, ev mi denir onu da bilmiyorum da bir kazan dairesiymiş zamanında bu kombiler, mombiler gelince
O kazan dairesini boşaltmışlar. Bizim de maddi imkanımız yok, bize oturun diye verdiler. Biz de onu birazcık elimizden geldiğince dayadık, döşedik. Kim verdi bu evi size? Apartmanın oturan sakinleri verdi. Dediler bana işte çöpe atarsın, apartmanı biraz silersin, azıcık bir bakkala çakkala bizim için gidersin. Tamam dedim, çocuklarım için her şeye razıyım. Girdim Aslı Hanım içine. Bir kira ödemiyordunuz o eve. Kira Apartmanın yaşayan sakinlerine yardımcı Aynen, oluyordunuz. dediğiniz Apartman gibi. görevlisi gibi mi? Görevli gibi, az bir şey ona benziyor. Kaç Biraz da. kişiydiniz evde? 3 kişiydik, çocuklarım bir de ben. Eşim de vardı. Eşim de vardı ama eşim vefat ettikten sonra Başınız biz sağ girdik olsun. oraya. Neden vefat etti eşiniz? Ah, benim eşim inşaatlarda çalışıyordu. Evimin direği Hüseyin'im, Hüseyin'im gitti. Sen bir gün git inşaata. Çok çalışıyordu, çok çalışıyordu. Git inşaata, kafası mı daldı, ne oldu, aşağı düş. Kır belini, felç ol. Gittik doktorlara götürdük. Ama para olmayınca artık hastanelerde ne kadar yapabilirlerse daha büyük tedaviler lazımmış. Yok fizikmiş, bilmem neymiş. Neyle yaptıralım Aslı Hanım? Bir ay felçli yattı. Bir ay sonra da gitti zaten, gitti. Gitti, evimin Başınız direği gitti, sağ olsun. Hüseyin'im gitti. Ama biraz da benim kızımın da kabahati var bunda. Neden? O Neslihan'ım biraz beğenmez, evi beğenmez, mobilyayı beğenmez. Biraz fazla kazansın diye onu biraz mutlu etmek için 2 saat çalışıyorsa 4 saat çalıştı. Ne oldu? Kafa gitti, vücut gitti. Kaybetti vücudunun direncini, düştü oradan aşağı. Yani Kaç çocuğunuz vardı? 3 tane 3 çocuğunuz çocuğum var. 2 kız mı? 2'si kız, bir oğlum. Bir de oğlunuz var. Bir tane Cihan'ım var. Cihan var bir de. Kaç yaşında çocuklarınız? Cihan 25 yaşında. Bu Neslihan'ım 23 yaşında. Bir de zavallı Ayten'im var. Gariban Ayten'im. Niye? O da 19 yaşında. Niye zavallı? Ya benim yavrum küçücüktü. Ateşler içinde kaldı böyle. Hastaneye zor yetiştirdik, havale geçiriyormuş. Çok geçmiş olsun. O havalede böyle bir zihinsel özür bıraktı. İşte ağzı akar, eli titrer. Yardıma muhtaç yavrum benim. Tek başına ne yapar sokaklarda? Ben olmasam kim bakar ona? İkisi birlikte mi gittiler peki, 2 kardeş? İkisi birlikte gittiler. Bahanesi de hazır zaten benim kızın gitmeye. Abisi var yazık bir tane. Azıcık içki içiyormuş. Yok o kazanıyormuş, getiriyormuş, o içkiyi harcıyormuş. Ya 40 yılın başı erkek çocuk yapmaz mı? Bir tanecik işte bir şey içmez mi? İçiyor, ne yapayım, döveyim mi? Abi çalışmıyor Şiddet mu? mi yapayım Allah korusun? Tabii Yok, ki yapmayın, o kadar olur mu öyle şey? gidiyor, o kadar deniyor. Babasının zamanında biraz inşaatlarda çalıştı da. Sonra bir gitti bir gitmedi demek ki. İstemediler bir daha. Bir daha Abi çağırmadılar. çalışmıyor şu anda. Çalışamıyor işte. Elinden her iş geliyor ama kısmeti kapalı. Kısmeti kapalı çocuğumun. Peki Neslihan Hanım mı çalışıyordu evde bir tek? Neslihan çalışıyordu. Onu da işe ben soktum. Hani bir çalışsın, bir tezgahtarlık yapsın, bir mesleği olsun. Evlenir yarın öbür gün. Kocaya muhtaç olmasın. Çocuklar okumadı mı? Okuyamadılar. Hiçbiri. Oku dedim, okumadılar. Neden? Okuyamadılar. Ben isterim istemez miyim onları da okutayım yüksek okullarda. Ya Okusunlar. ekonomik zorluklardan dolayı mı okumadılar, kendileri mi okumak Hem istemiyor? ekonomik zorluklar hem de biraz canları istemedi galiba. Okumak isteyen adam her yerde okur. O abici ona sahip çıkmaya çalıştı. Oku diyorum okumuyor. Çalış diyorum çalışmıyor. Kızım çalış çalış elinde ekmek tutsun da. Yarın öbür gün evlenirsin bir şey olur kocan iyi çıkar kötü çıkar. Bir işin olsun bir paran olsun cebinde. Onu da beğenmiyor. Hep bunları bahane etti kaçtı. Kaçarken de küçüğüm yavrumu Ayten'imi de aldı. Zoruma giden en çok da o. O garibim. Eli tutmaz, kolu tutmaz. Kendi ne yapacak işe gitse bakamaz birisine nereye emanet edecek kimsesi yok ki. Benim tek zoruma giden Ayten'im en çok. Neslihan'ım da benim evladım. Ama Ayten'im Kendine yani bakamıyor. aciz çocuk aciz. Peki hiç haber alamıyor musunuz 1,5 yıldan beri? Dedim ya,
Arkadaşlarına gitsem onlar bile yok sana söylemezdik. Niye öyle diyorlar peki? Bilmiyorum, canavar mıyım ben, anlamadım ki bana niye söylemiyorlar. Ben kimseye kalk şuradan buraya otur mu demişim, kış mı demişim, Ama bilmiyorum. demek ki yani hani bir şey söylemiş ki çocuklar arkadaşlarına, onlar da size böyle bir şey söylüyor. Ya da Vallahi. onlar da yerini biliyor bu arada bence. Bilmiyorum. Vallahi apartmandan da çıkartacaklardı bizi. Neden? Paramız yok diyorsunuz dediler. Oğlumun elinde bir kere içki şişesi görmüşler. Ya bu çocuk alkolik değil ki, bir tanecik içmiş. Yani arkadaşı almıştır, illa kendisi mi alacak? Yani sen benim çocuğumu, Cihan'ımı niye bu kadar sorguluyorsun ki? Yavrumun kime suçu var, kime darı var, kime zoru var? Yani iki kızım abiyi zorluyor, komşum abiyi zorluyor. Bana çık diyorlar. Ben şaşırdım, Aslı Hanım şaşırdım. Ben evlatları için yanan, kendini parçalayan bir kadınım. Ben kocamın sağlığında yeri geldi, gittim apartman sildim, yeri geldi, işte ne bileyim temizliğe gittim. Ama 2 tane çocuk küçük o zaman. Koca çalışıyor. Bir yerlerine bir şey oldu mu telefon ediyorlar, gel. Gideyim de işi bırakıp gitmek zorunda kalıyorum. İş bırak, kocana koş, çocuklarına koş. Adam iş verir mi daha? İş de vermediler. Evde Ben kalmak zorunda çaresiz. kaldınız. Evde kaldım, çaresizlikten ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi 2 kızım da gitti, kocam da gitti, Can da gitti. Niye? O niye gitti? Ya arkadaşlarını getirmeye başladı. Bu amcasının çocukları takmış. Bir faydaları yok, zararları çok. Köyden 2 lokma bir şey gönderirlerdi kocam ölmeden önce. Kocam öldü, onu da kestiler. Ondan sonra amcaların çocuklarıyla onlar da biraz seviyorlar. Ben göstereyim size, seviyorlar azıcık. Çocuğumu da alıştır. Çocuğum arkadaşlarını topluyor, eve getiriyor. Konu komşu da görüyor bunu. Aa dediler bana, olmaz. Ne olmaz? Ben de çocuğumla biraz, çocuğum yapma, etme, eyleme, bak laf getirme bize deyince çocuğum da bana kızdı. O da evi terk etti. Şimdi canı isterse arada bir geliyor, gelmiyor. Şimdi bana da çık diyorlar, ben ne yapacağım Aslı Hanım? Size niye çık diyorlar? İşte çocuğum böyle. Sen böyle çalışmıyorsun. Tamam ben çalışmıyorum da apartmanı siliyorum, çöpe atıyorum. Peki sizin oğlunuzun bir alkol alışkanlığı var mıydı? Ya yoktu. Benim çocuğum inanın dünya iyisidir. Yani Ben çok size iyidir diyorum. ama içki içiyordur, alkol alıyordur sürekli Tamam ve yani şimdi gençlerin hangisi bunları yapmıyor? ama böyle bir düzenli bir Yok durum muydu bu? düzenli ben görmedim. Ne diyeyim? Benim bir bildiğim işte arada bir, öyle arada bir. Şu anda Cihan Bey sizinle mi yaşıyor, başka bir yerde mi yaşıyor? O da gitti aslanım, o da gitti. O da yanımda değil. Nereye gittiğini biliyor Yani- musunuz? Bilmiyorum. Beni biraz sözleriyle, laflarıyla tartakladı. Biraz içime oturtturdu, içimi yaktı. O da aldı başını gitti, yapayalnız kaldım, çaresiz kaldım, kimsem yok, bakanım yok. Evden de çıkarıyorlar. Evden de çıkarıyorlar, ben şimdi nereye gideyim aslan? Kime gideyim, kimin kapısına sarılayım da bana el uzatın diyeyim. Siz çalışıyor musunuz? Yok aslanım be, görmüyor musun halimi, perişanım, perişanım. Çalışsam ne iş yapacağım ben bu saatten sonra? Ne iş yapacağım, kim bana ne iş verir? İşte apartmanın 3-5 tozunu aldım mı? Ne olacak, kiraya sayıyorlar zaten. Ama kirayla bitmiyor ki, bunun yemeği var, ekmeği var, suyu var. Bitmiyor, acık kış geliyor, kömürü var. Ben öyle rahat bir yaşayan bir insan değilim ki, tak çevireyim de sıcak var gelsin. Sularım aksın şakır şakır sıcak. Biz dar gelirli insanlarız. O kızcağızım gelse biraz elimizde rahatlayacağız, kendimiz de rahatlayacağız. Aslanım zoruma gidiyor. Gelen giden Cihan, gelen giden Cihan. Sanki Cihan dünya yaktı. Yahu Cihancığım yazık yavrum. Ne yapacağını şaşırmış. İş tutsa doğru düzgün bir iş yok. Kısmeti bir türlü açılmıyor, ne oldu bilemedim. Ama gelse kızlar, gelse hem bana biraz yardım ederler, hem de güzel evimizde yaşarlar, hem birbirlerine destek olurlar. Oğluma da günah, kızlarıma da günah ama gelsinler artık, gelsin. Yani şu ev eve benzesin artık, başka bir şey ne diyeyim ben. Acaba kızlarınızın sağlık durumu nasıl? İyiler mi? Çaresizler Oy mi? Aslı ablam yaktınız beni, yapmayın ne olur, kurban olurum.
O 1,5 senede o yavrum, o küçük Ayten'im kim bilir nasıl yaşıyor. O Neslihan'ım acaba kimlerin evinde, nerelerde kalıyor? Yüreğim yanıyor, yanıyor, yanıyor aslanım, yanıyor. Siz ağlamaktan herhalde göz pınarlarınız kurumuş sizin. Ay, bilmiyorum aslanım, bilmiyorum. Göz pınarım mı kurudu, derelerim mi kurudu? Ağla ağla, 1,5 senedir ağla, nereye kadar ağla? Gözümün içi değil artık, yüreğimin içi yanıyor aslanım. Siz şimdi anladığım kadarıyla şu an kaldığınız yerde bir sorun yaşıyorsunuz. Evden çıkarmak üzereler sizi. Kızlarınız gelsin ve size baksın istiyorsunuz galiba. Oy aslanım, böyle bir şey düşünür müyüm aslanım? Ben onlara bakarım. Bakarım, sonuna kadar bakarım. Nedir ki kalkarım. Yani bir apartman silmem, 2 apartman silerim. Ama yanımda olsunlar. Yanımda olsunlar, yeter gözümün önünde olsunlar. Ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne gidiyorlar. Benim komşularım beni buraya gönderirken akıl aldım onlardan. Gitsem Aslı Hanım, herkes gidiyor, ben de gitsem. Dedi ki Aslı Hanım herkese yardım ediyor. Yani herkese el uzatıyor. O kadın seni yalnız bırakmaz. O kadın acayip bir kadın. Kanal muhteşem bir kanal. Git mi git. Git sen de. Sen de şu gönüllerini, muradını al, çocuklarını al dediler bana. O yüzden geldim Aslı Hanım. Ben biliyorum sizden bana her türlü imkan gelir. Çocuklarımı sizin, benim bulamadım çocuklarımı siz bulabilirsiniz. Bulacağız bence. çocuklarınızı. Yani elimden geleni yapacağım. Siz başvurduğunuz Allah razı günden olsun. beri ekip arkadaşlarım zaten arıyorlar. Ben sadece şunu anlayamıyorum. Şimdi siz yanlış anlamayın beni. Kendi kendinize de bakamıyorsunuz ekonomik olarak da. Şimdi o 2 çocuk geldiğinde onlara nasıl bakacağım diyorsunuz. Hani 2 bina silerim, 3 bina silerim, yemem, yediririm diyorsunuz. Ama şu anda kendinizi geçindiremiyorsunuz. Ama şimdi ben dedim ya Aslı Hanım. Bakın anlatmak istediğim belki anlatamıyorum. Cahil kadınım ne de olsa. Estağfurullah. Şimdi sokarım Neslihan'ım bir işe. Soktum da. Soktum. Adamın yanına soktum. Adam çok iyi bakıyordu. Kiramızı bile ödüyordu biz bu eve geçmeden önce. Sokardım adamın yanına, çalışsın. Kim o adam? Ya Zeynel diye bir dostumuz. Şimdi adını da söylüyorum da ayıp olmasın sağa sola karşı. Çok iyi bir insan, çok iyi bir insan. O kızımı var ya, alsa. Alsa derken işi alsa anlamında mı? Yani işe de alsa ama öteki türlü de alsa olur. Adam bekar. Neymiş, birkaç yaş büyükmüş. Ya ne olur, kocanın yaşlısı genç olur mu? Sana bakar, gezdirir, bana bakar, eve bakar. Adamın durumu var. Niye gitmiyorsun, çalışmıyorsun? Kızım, ben buradan çalışırım, size bakarım. Sen oradan çalışırsın, kendine bakarsın, kardeşine bakarız. Gül gibi geçinir gideriz. Yani bir tek istediğim şey elin ekmek tutsun. Kimseye muhtaç olma. Kimseye muhtaç olmayalım. Niye gidelim milletin kapısına yok. Biz de var olalım artık. Biz de var olalım. Niye habire bulgur pilavına kaşık sallayalım? Kalkalım biz de güzel şeyler yiyelim. Kalkalım biz de güzel şeyler yiyelim. Kötü şeyler mi bunlar Aslı Hanım? Yok. Yanlış mı düşünüyorum? Her insanın hakkı olan Yani şeylerden bahsediyoruz. hakkımız değil mi? Bizim ne bir ayağımız mı yok, gözümüz mü yok, saçımız mı yok? Yani biz de diğer insanlar gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Kızınız hiç Zeynel Bey'in yanında çalıştı mı? Çalıştı ama beğenmedi işi. Ne iş yapıyordu? İşte çay may yapıyordu, oraları biraz derliyordu, topluyordu. Adamcağız ona daha ne işler verecekti? Zeynel Bey Belki size böyle dükkan bir şey dedi mi açacaktı. hiç? Ben Tabii, ona daha tabii. güzel imkanlar sağlayacağım. Tabii, Benle belki. evlense falan gibi. Tabii belki dükkan açacaktı. Hayatımda en çok istediğim şey kızımın tezgahtar olmasıydı. Böyle satsın kazansın, satsın kazansın. Çok isterdim onun tezgahtar olmasını. Okumadım bari tezgahtar ol. Şöyle iyi bir kocan olsun, sana baksın böyle. Size de Dünyalar bakar. Gibi. Bakarsa bakar, bakmazsa canı sağ olsun. Evlatlarım iyi olsun. Ben niye mücadele ediyorum? Benim bir ayağım çukurda. Bugün varım, yarın yokum. Onlar yiyorsa kötü mü? Kötü bir şey mi istiyorum? Gözüm açık gitmez diyorsunuz. Tabii. Niye gözüm açık gitsin? İki gözümü de kapatır giderim o zaman Zeynel Bey olduktan sonra. Adam iyi adam.
Çok iyi adam. Peki işten niye çıktı Zeynel Bey'in yanından? Ya adam buna demiş ki, yani sen ne istersen ben yaparım demiş. Kötü bir şeyim ben. Ben de diyorum çocuklarıma, siz ne isterseniz ben yaparım. Güya adam kötü niyetliymiş. Ama Ya o patron niye bir çalışanına ne istersem yaparım Ya diyor. şimdi kızla nikah yapacak ya. Siz bayağı onları yapacak. konuştunuz yani nikah yapmak. Konuştuk, istedi kızımı, istedi benden. Niye vermeyeyim? Üstünü mü kuracak? Neslihan Hanım'ın haberi var mıydı bundan? Ya Neslihan'a tabii böyle demedim. Çünkü benim kızımın sağa solu belli olmaz. Adam böyle dedim ya, varlık içinde. Desem ki bunun parası var ha, sen beni para için veriyorsun diyecek bu sefer, demeyecek. Ah kafa yok, kafa yok, kafa. Demeyecek ki benim annem rahatım için. Hem dedim o girse oralara, evlense şu adamla, şöyle bir mal mülk sahibi olsa. Bir de Cihan'ım var. Cihan'ıma da şöyle el uzatsa. Cihan'ıma da böyle küçücük bir dükkan açsalar. Artık telefon kılıfımı satar, incik boncuk mu, artık ne yaptırmak isterlerse. Bir şeyin tezgahın arkasında da oğulcum olsa. Kötü bir şey mi? Bak o kardeşcağız hasta. Götürürler, tedavi ettirirler. Dedim benim ayağım çukurda dedim ya demin de. Ben gözümü kapattığımı bilirim. Çocuklarım rahat, kızım oh. Leydiler gibi yaşıyor. Kötü bir şey mi istiyorum? Hiç kötü bir şey istemiyorsunuz. Her annenin isteyeceği şeyler bunlar değil mi sevgili izleyiciler? Rahmetli eşinizin bu arada tekrar başınız sağ olsun. Oh kızlar sağ olsun, gitti dağ gibi adamım gitti, evimin direği gitti. Abi direk, 5 direkti, 10 direkti o. Ay Neslihan'a yetiştiremedi o, Neslihan'a yetiştiremedi. Evin halısı da olsun, evin şusu da olsun, evin busu da olsun. Yok 2 odası var, 3 odası da olsun. Adam ne yapacağını şaşırdı. Ya diyorum sana, gitme kocacığım gitme, gitme aslanım gitme diyorum. 2 saat çalış diyelim. Yok, gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz. Al işte döndü kafası, gitti aşağı, kırdı belini, oldu felç. Ondan sonra da kaybettim. Benim şimdi kocam olsaydı böyle mi olurdu ama o kızlarıma? Yavrularım benim, canlarım benim, bebeklerim, bana da laf söylettirmez ha. Böyle bir kızcı, bir evlatçı, bir evlatçı, oğlanı iter bir kenara kızlara, oğlanı iter bir kenara kızlara. Yani bu ne? Gitti benim evimin direği. Onu Ya, soracaktım. Çocuklarla arası nasıl diyecektim. İşte çok inanılmaz. İyi bir kızlarıma. ilişkisi vardı. Prenseslerim benim, leydilerim benim, güzellerim benim. Ama güzellerim de senin bir hatunun da var burada, bir tane de oğlum var. Yani hep prenseslerim. Özel bir durumu olan bir kızınız da var. Hastalık Ya. geçirmiş. Belki ona daha fazla ilgi gösteriyordu rahmetli herhalde. Ya biraz daha fazla gösteriyor. Hepsine gösteriyor, birine değil ki. Hepsine gösteriyor. Adam hani derler ya, sen peygamber misin, tövbe haşa. Sen yatır mısın, nesin, evliya mısın? Adam evliya gibi adamdı. Adamımın da ölümüne sebep oldu bu kız. Şimdi de beni öldürecek. Sakin ol, biz çünkü senin kızına ulaştık. Evet, büyük kızını bulduk. Ama benim onu aramam gerekiyor önce. Buraya getirebilecek miyim sana söz vermiyorum. Bir onunla bir konuşacağım. Şimdi sen beni şans masasında bekle. Ekip arkadaşlarım seni oraya götürecekler. Ben senin yanına geleceğim oraya. Tamam Aslı Hanım, kulum Ama kurbanın sakin olayım. ol, tamam mı? Barıştır beni, sen her şeyi yaparsın. Seni dinler onlar, ne olur getir benim kızlarımı Aslı Tamam, Hanım. hadi Allah bekle razı beni olsun. burada.